Tarsus kazısıyla ilgili en önemli keşifler nelerdir? Biz orada kutsal ahit sandığını bulduk. Barnabas İncil'i de bizdeydi ve Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı olan savaşlarda kullandığı ukap bizdeydi. Ermeni bir kadın definecilere çok makul bir teklifte bulundu. Dedi ki, yerin altında 3 tane kitap var. Çok altın var. Zengin olursunuz, ihya olursunuz. Ama ben 3 tane kitap arıyorum. Ve bir de altın kemer arıyorum. Bu ikisini bana verin. Geri kalan ne çıkarsa sizin olsun. Kazıda tüneller bulundu ama ileriye bir nebze gidilebildi. Çünkü lahit ararken çok başka bir şeyle karşılaştık. Ve oradan çıldırıp çıkanlar oldu, biliyor musunuz? Bak yine söyleyeyim diyordum ama melekelerini yitirdi bazı insanlar. Bence bu çok önemli bir bilgi. O lahit normal bir lahit değil. Neden? Görüntüler çekilirken görevli arkadaşların neredeyse göğüs hizasına geliyor o lahitin yüksekliği. Boyu ise en az 3-4 metre, belki daha fazla. Eski dönemlerde yaşamış, mühim bir zatın olabileceğini tahmin ediyorum. Sizin kanalınız aracılığınızla bir şey iddia edeyim. Çok yakın zamanda Tarsus'ta aynı yerde ikinci bir kazıya şahit olacağız. Tarsus kazısı nedir? Tarsus kazısı 2016 yılında kamuoyunun duyduğu, aslında özü itibariyle bir define kazısı. Yani yerin altında bir takım altınların olduğu iddia edilen, definelerin olduğu iddia edilen klasik bir define kazısı idi. Bu kazı da 2016'da başladığı söyleniyor ama öncesi var. 2012 yılında defineci ekibiyle başlayan bir define kazısı, az önce ifade ettiğim gibi, ama 2016 yılında artık devletin istihbari birimlerinin de dahil olup devlet nezdinde kazılmaya başlanan ve üst düzey hale gelen muazzam, sırlı, gizemli bir kazı haline geldi. Kısaca anlatmak istersek böyle. Elbette ki detayı ve derini var. Ayrıntılı şekilde anlatacağız. Tarsus kazısının amacı nedir? 2010 yılında Ermeni bir kadın ve burayı özellikle söylüyorum, kara çarşafı olan bir Ermeni kadın. Çünkü bu kadın o bölgede de araştırmalar yapan, halka benzemeye çalışan, dikkat çekmemeye çalışan bir kadındı. Bu bölgede elinde bir haritayla bir şeyler arıyordu. Bir gayrimüslim kadının bir talebi oluyor. Diyor ki, kitap var, o kitabı bulun, bana verin, donuk taştan ölçtüm, biçtim, buraya geldim, işte buranın altında. Ama sizin malınız, siz kendiniz kazın verin. Oradan çıkacak tüm mücevherat da sizin olsun der. Buna kimse yanaşmaz. Daha sonrası biraz daha muamma. Kazı alanı Hazreti Danyal Aleyhisselam'a çok yakın, kuş uçumu. Donuktaş'a çok yakın, Gözlü Kule Höyüğü'ne çok yakın. Yani böyle sayısız kutsal değerlerimizin de bulunduğu yerlere çok çok yakın. Ve şu anda mahalle terk edilmiş durumda. Mahalle halen çökmekte. Halen oradan gelen insanları arada rahatsız eden uğultuların, seslerin olduğunu, orada 3-4 aile kaldı. Mahallede halen mecburiyetten ikamet eden. Çevrede esnaf var. O esnaflardan biz bunları duyduk. Birlikte de müşahede ettik. Şimdi bir bölgede eğer siz bir eczane arıyorsanız eczanelerin olduğu yerlere gidersiniz, eczacılarla ya da doktorlarla görüşerek bilgi alırsınız. Kadın da elinde bir define haritası olması hasebiyle bölgedeki definecilere ulaştı. Ve definecilere ulaşmasından sonra elinde bir harita olduğundan bahsetti ve o definecilere çok makul bir teklifte bulundu. Dedi ki, bakın benim elimde benim atalarımdan, benim soyumdan kalma bir harita var. Benim ailem, dedelerim burada yaşamıştı. Ben onların hazinesini arıyorum. Ama ve lakin bu hazineyi ararken ben altın aramıyorum. Senin derdin ne? Derdim şu. Orada 3 tane kitap var. Yerin altında 3 tane kitap var. Çok altın var. Zengin olursunuz, ihya olursunuz. Ama ben 3 tane kitap arıyorum ve bir de altın kemer arıyorum. Bu ikisini bana verin. Geri kalan ne çıkarsa sizin olsun. Bütün defineler sizin olsun. Makul bir teklif, kim kabul etmez? Hem altın alacağız, 3 tane kitap vereceğiz. Zaten ülkede okuma oranı malum. Kim takar kitabı? Durumu oldu. Her şey kabul edildi. Sonrasında mesele kadının tarif ettiği yeri bulmaya geldi. Ve zaten orası 52 evler dediğimiz mahalle çok büyük bir mahalle değil. Bir şekilde orası bulundu. Tarsus'taki kazının olduğu yerde çok popüler olan bir kırmızı ev var. Herkes diyor ki işte o kırmızı evin içi kazıldı, şöyle oldu, o kırmızı evde define vardı. Hayır. Ben bizatihi oraya da gittim. O kırmızı evin altındaki
tünele de girmiş birisiyim ben. Bizatihi olayı yerinde inceledim yani. Bu hanımefendi haritayla beraber definecilerle anlaştığı kırmızı evin hemen arkasında beyaz kerpiçten yapılma beyaz bir ev var. İlk orayı kazmaya başladılar çünkü kadının elindeki harita orayı gösteriyordu. Bu evi kazdıktan sonra kadının da beyanı şuydu: bir mezar bulacağız. Mezarın etrafında ve içinde altınlar var, heykeller var. Bunların hepsi sizin. Lahitin içinde, yani mezarın içinde de benim istediklerim var. Kemerimi alacağım, kitaplarımı alacağım, ben işime bakacağım. Tamam mı? Tamam. Beyaz ev kazılmaya başlandı. Kazıldıktan sonra tünel bulundu. Tünel bulununca bu o bölgede yayıldı. Çünkü tünelden sonra hedef altınları almak ya. Lahit açıldı ve orada vazo, tas, sikkeler ve bir de heykelcikler buldular. Başka şeylerin olduğu da iddia edilenler arasında. Ama benim bildiğim bunlar. Kitapla kemer var mıydı? Bir beyana göre içinde olan yatan zat kimse sardığı, kucakladığı söyleniyor. Kitabı ve kemerin alınarak söz verildiği üzere Ermeni kadına teslim edildiği söyleniyor. Tabii bunlar olunca o sikkeler toplanıyor, vazolar toplanıyor, heykeller toplanıyor. Bu işin bambaşka bir kısmı. Şimdi gelelim daha başka kısmına. Ben bundan yıllar evvel birileri vasıtasıyla, bunu hep söylüyorum, televizyon programlarında da söylemiştim, başka televizyon programlarında, bir video izledim. Bu izlediğim videoda bir lahit vardı. Büyük, devasa bir mezar vardı. Bu devasa mezarın üzerinde ilginç figürler vardı. Bu ilginç figürlerin mezarın en sonundan başladılar görüntüye. En başına geldiklerinde farklı bir şey dikkatimi çekti. O da altın buzağı figürüydü. Sembolize edilmişti orada. Biz bunu nerede görmüştük? Hz. Musa hikayelerinde görmüştük. Altın buzağı hikayesini. Dolayısıyla benim aklıma buradaki lahitin Yahudiler ile alakalı olabileceği düşüncesi geldi. Bazıları dedi ki orada Kral Dakayanus'un mezarı var, o bulundu. Bazıları dediler ki Hz. Musa'nın kabri olabilir ki inşallah öyledir. Orada ne olduğunu, kimin mezarı olduğunu bilmiyoruz. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Bakın bence bu çok önemli bir bilgi. Orada yatan zat kim ise, Hz. Musa mıdır, kardeşi midir, bir başkası mıdır bilmiyorum. Orada yatan zat kim ise o lahit normal bir lahit değil. Neden? Görüntüler çekilirken oradaki lahitin başında bulunan görevli arkadaşların neredeyse göğüs hizasına geliyor o lahitin yüksekliği. Boyu ise en az 3-4 metre, belki daha fazla. Çok uzun bir zat. Şu zamandaki insanlarımızın boyu belli. Dolayısıyla eski dönemlerde yaşamış, mühim bir zatın olabileceğini tahmin ediyorum. Ve Tarsus gerçekten tarihi anlamda da çok mühim bir yer. Aziz Pavlus'un uzun süre o bölgede yaşadığını biliyoruz. Hz. İsa'nın havarilerinden bir tanesi. Ve yine Barnabas İncil'ini yazan Barnabas'ın öldürülmeden önce oraya kaçtığını, o bölgede olduğunu, o bölgede yaşadığını biliyoruz. Mesela bir iddia da şudur: Tarsus'taki kazıda o lahitin içinde çıkanlardan bir tanesinin Barnabas İncil'i olduğu iddia edilir ama değildir. Barnabas İncil'i çok daha önce başka bir bölgede bir mağarada bulundu. Barnabas İncil'i değil. Ve yine diyorlar ki o lahit aslında çıkarıldı oradan diyorlar. Hayır, bence çıkarılmadı. Sizin aracılığınızla, sizin kanalınız aracılığınızla bir şey iddia edeyim. Çok yakın zamanda Tarsus'ta aynı yerde ikinci bir kazıya şahit olacağız. Bunu niye söylüyorum? O bölgenin, kısaca Tarsus kazısının yapıldığı evlerin çok yakınında büyük bir kale var. Kalede daha önce kazı çalışmaları yapıldı ve bir kütüphane arandı. Bulunamadı. Ama bu istihbari bilgiler bizim devletimizin elinde var ve o kaleye bir geçit var Tarsus'taki kazının olduğu yerden. Tarsus'taki kazıda tüneller bulundu ama ileriye bir nebze gidilebildi. Çünkü lahit ararken çok başka bir şeyle karşılaştı devletimiz. O kaleye tünel olduğu biliniyor. Bu nedenle oranın kazı çalışması yapılacak. Eminim çok yakın bir zamanda Tarsus'ta yeniden böyle gizemli bir kazıya ya da devletin kontrolünde bir kazıya şahit olacağız. Tarsus kazısı neden gizemli olarak adlandırılmaktadır? Tarsus kazısı neden gizemli olarak adlandırılıyor? Tabii bunun içine, bu bir büyük sepet, sepetin içine pek çok şey koyabiliriz. Mesela orada Hz. Musa'nın mezarı olma meselesi. Mesela bu arada Türkiye'de ilk defa ben söyledim bu Ermeni kadının var olduğunu. Gizemli bir Ermeni kadının varoluşu. Mesela oraya UFO'ların indiği ve UFO bulunduğu iddiası. Mesela orada bir boyut kapısı olduğu, içeriye giren arkeologların kaybolduğu meselesi. Mesela Alolfitlerin bir cihazı oraya getirip gömdürdüğü ve o cihazın bulunduğu iddiası. Yani Tarsus'ta gerçekten gizemli bir kazı yapıldı ama pek çok detay var. Bu detayları tek tek değerlendirdiğimizde hakikaten Tarsus kazısı çok gizemli bir kazı. Fakat hepsi de doğru değil. Örnek, bazı arkadaşlar diyor ki, onları da eleştirmek istemiyorum ama orada UFO bulundu diyor. Ya UFO dediğimiz cihaz, ya şu benim telefonum kadar olan bir cihaz değil ki arkadaş. Kocaman bir apartman dairesi büyüklüğünde, gözlemlenenler kadarıyla
ya da NASA'nın açıklamaları kadarıyla apartman dairesinde kocaman bir cihaz, kocaman bir cisim, uçan cisim. Nasıl Tarsus'ta buldular da ne ara çıkardılar? Hiç mi kimse görmedi? Taşınırken mi kimse görmedi? Parça parça mı götürdüler? Yani orada bir UFO'nun gömülü olduğu konusu bana mantıklı gelmiyor. O da gelmiyor açıkçası. Çünkü kendi elde ettiğim bilgiler, gördüğüm bazı kayıtlar ya da işte resmi olan bazı incelediğim hususlar bana orada daha böyle elle tutulur bir şeylerin olduğunu söylüyor. O nedenle UFO konusunun olduğunu düşünmüyorum. Boyut kapısı mesela aşağıda ifade edilen şu. Orada bir kazı yapıldı. Kazı yapılırken devlet elbette ki o konuda tecrübe sahibi kim varsa hepsinden bilgi alıyor. Örneğin bir tablet bulunduysa, tabletin üzerindeki yazı hangi Sümer dili ise Sümer medeniyetine ait çalışma yapan kişiler getirilir, çözülür. Burada da arkeologların kullanıldığı ifade ediyor. Evet, oraya arkeolog gitti ama iddia şu: 15-16 tane arkeologun oraya gittiği ve yerin altında bir boyut kapısı bulunduğu, arkeologların da merak edip o boyut kapısından geçtiği, üstelik birinin değil sazan gibi 15'inin geçtiği ve hiçbirinin geri gelmediği söyleniyor. Şimdi bu arkeologların hiçbirinin mi ailesi yoktu? Hiçbirinin mi ailesi bir dakika abi ne oldu orada? Bizim abimiz, kızımız, babamız, annemiz demedi mi? Yani 15 tane arkeolog nasıl boyut kapısından kayboldu? Benim aklım ermiyor. Bana da mantıklı gelmiyor açıkçası. Orada bir boyut kapısı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ama şu doğru. Mesela iddialarının bir tanesinde diyorlar ki Tarsus'un bulunduğu o bölge güçlü bir ley hattı. Ley hattı neydi? Ley hattı her insanda letaif noktaları olduğu gibi bu Allah'ın yaratma sanatından biridir. Dünyanın da ley hattı yani enerji noktaları vardır. Örneğin Kudüs'ün olduğu gibi, örneğin Kabe'nin olduğu gibi. En yüksek ley hattı Kabe'dir. Bunun gibi Tarsus'ta da bir ley hattı olduğu ifade ediliyor. Evet, Tarsus'ta bir enerji merkezi olduğunu kabul ediyorum. Ama enerji merkezi olan yerlerde boyut kapısı var demek değildir ki. Öyle olsaydı Kabe'de de bir geçiş kapısı olurdu. Kudüs'te de bir geçiş kapısı olurdu. Hatta biz uçaklarla gitmek yerine boyut kapısından geçer Kabe'ye ulaşırdık. O nedenle Tarsus'ta bir boyut kapısı olduğu fikri de bana pek mantıklı ve doğru gelmiyor. Fakat bölgeyi gizemli kılması açısından ya da bu kazıyı gizemli kılması açısından bu da o konulardan ya da popüler olan konulardan bir tanesi. Kazı alanında hangi tür yapılar veya yapı kalıntıları bulunmuştu? Kazı alanında bildiğimiz kadarıyla ilk bulunan bir lahitti. Bu lahitin de bir işte krala ait olduğu, bir hükümdara ait olduğu ifade edildi. Ama bunun haricinde tabii şöyle düşünün. Lahit sadece toprağın altına gömülüp bırakılmaz. Etrafına bir yapı yapılır çünkü önemli bir kişidir. Ve o Ermeni kadın meselesinde de definecilerin aradığı odalar vardı, odacıklar vardı. Bir oda ya da 3 oda olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla arkeolojik anlamda bir yapı bulundu aşağıda. Bu yapılar bulunduktan sonra da cihazlarla ölçümler yapıldı. Bu ölçümler de sadece 3 tane odayla kalmadığı, başka bağlantılar olduğu, başka yerlere giden tüneller olduğu da tespit edildi. O nedenle şöyle ifade edebiliriz kısaca toparlayayım. Aşağıda aslında bir medeniyete ait çok başka yerleşim planları ya da yerleşim yerleri olduğu tespit edildi. Mühim olanların bazılarına girildi, bazıları ise daha derine ve daha ileriye gittiği için bırakıldı. Çünkü çökme ihtimali çok ciddi. Hatta bazı evlerde hatırlayacaksınız medyadan da görmüştük. Bazı evlerin çökmeye eğilimli olduğu da söylenmişti. Ve çok garip ev burada bundan 200 metre ya da 100 metre ileride başka evlerde hasarlar meydana çıkmaya başladı. Düşünün ki kazı nerelere gitmiş. O nedenle orada yerin altında sadece bir lahit mezar bulunmadı. Aynı zamanda da bir kompleks yapı tespit edildi. Bir kompleks yapı bulundu. Kırmızı evin kapısının, demir kapısını çaldım. Biri açtı. Buyurun dedi. Estağfurullah dedim. Çay kokusu geldi dedim. Çay içesim var. Sunlanmış gibi. Buyur ettiler. Girdim. Allah razı olsun. Çayımızı içtik. Sohbetimizi ettik. Ve o ara birkaç kişi sürekli Kur'an-ı Kerim okuyor. Yani şöyle baktığınızda Azeri de diyebilirsiniz. İranlı da diyebilirsiniz. Hem şivesinden hem giyim kuşamından, duruşundan. Onlara da selamımı verdim. Sonra hiç itiraz olmaksızın merdiven indirildi ve girdim. Ama denildi ki biz çok korkuyoruz. Biz hani dualarla ancak birileri inebiliyor. İnmek isteyen de çok az. Dedim ki benim için korkmayın. Benim mesuliyetim size ait değil dedim. İndim, siyahın da olmayacak bir tonu yerler görüldü. İlerledikçe biri bitmeden diğeri başlayan yani sürekli artan koridorlar. Bakın şunu söyleyeyim size. Kollarımı açtığımda duvarlara değmiyor. Ve benim boyum 1.70, 1-2 karışta yüksek. Ferah ve tam yuvarlak değilse de yuvarlak. Hani şeye benzetmeyin çok. Derin kuyu ve benzeri Nevşehir Ürgüp Göreme civarı. Öyle değil, öyle değil. Tarsus kazısıyla ilgili en önemli keşifler nelerdir? Yani ilerlememesine, orada kesilmesine sebep olan ve buluntular arasında en önemli olan şey belki de oradan
kutsal ahit sandığı çıkarılmış olabilir. Eğer kutsal ahit sandığı çıkarıldı ise burada o lahitin de önemi biraz daha alt sıralara düşüyor. Ya da aşağıda çıkan işte vazoların, altınların, heykellerin önemi de kalmıyor. Çünkü kutsal ahit sandığı dinler tarihi açısından ve dünyanın tarihi açısından ya da politize olmuş hali açısından çok mühim bir husustur o kutsal ahit sandığı. Hz. İsa'nın hikayesinde de görebiliriz. Hz. Musa'nın hikayesinde de görebiliriz. Ya da İslam tarihinde de görebiliriz. O nedenle kutsal ahit sandığı çok mühimdir ve tabii ne kadar kim inanır kim inanmaz bilmiyorum ama Mehdi Aleyhisselam'a da eşlik edeceği rivayet edilir kutsal ahit sandığının. Bu nedenle tarihi önemi çok büyüktür. Bence Tarsus'taki en önemli şıklardan biri kutsal ahit sandığıdır. Bir yumuşak toprağa ağır bir şeyi bıraktığınızda kaldırdığında iz bırakır. Değişik materyallerin oradan yeni kalktığı belli. Ana girişte bir som altın, at ve üzeri türlü mücevheratla örülmüş. Bunun amacı şudur. Hazine ve define kovalayanlar çok iyi bilirler bunu. Bunu al ve git. Daha öteye gitme işaretidir. Ben dediğim gibi yani dualar okuyarak girebildim ama burada onların izlerini hep gördüm. Çünkü rutubet içerisi yani bir şeyler uzun zaman kalınca hele yer etmiş onları görüyorsun. Yani orada ben çanak çömlek görmedim. İşin doğrusunu söylemek gerek. Ben çanak çömlek görmedim orada. Görsem onu söylerdim. Ya da vardı da alındı yani. Tahliye edildi. Belli bir noktada deniz suyu kokusu gibi düşünün. Yani yosun kokusu diyebiliriz, iyotlu koku diyebiliriz. Değişik bir koku başladı. Biraz geride normal bir nemli hava varken biraz daha ötede bu sefer tabii hani bir göçükle karşılaşabilir miyim diye de ben de evhamlanmadım değil. İnsanoğlu neticesi itibariyle. Biraz daha ilerledim bir madde. Buna taş da diyemiyorum ama nasıl söyleyeyim size bir avuç büyüklüğünde yine siyahın siyahı ama öyle bir siyah ben ömrümde daha da görmedim. Ne o güne kadar görmüştüm ne şimdi. Ve hani nasıl civa yoğunluğundan dolayı bir bardak su ile bir bardak civa arasında çok büyük ağırlık farkı vardır yoğunluktan kaynaklı. Ve ciddi bir baş ağrısı oluşturdu bende. Yani radyoaktivite olduğu belli. Elleyebildim mi? Hayır elleyemedim. Yani çünkü yaklaşmayı engelleyen bir şey var orada. Siz onu hissediyorsunuz. Göğüste bir ciddi baskı, başta olağanüstü bir baskı sonra bulantı başladı. Şimdi orada o kadar çok yer açılmıştı ki gördüğüm şeylerden çok önemli donelerden biri şu. Modern bir yapı değil ama ben inanıyorum ki bugünkü teknoloji bu kadar ıslak bir zeminde, çamurlu bir zeminde o koridorları sağlam tutacak hangi malzeme kullanıldı? Yani ve hangi güç onu orada halen ayakta tutuyor? Duvar biraz oval zaten, öyle köşeli değil. Baktığınızda toprak rengini görmekle kalmıyorsunuz. İlginçtir. Saydam olmadığı halde altını görüyorsunuz. Demin bahsettiğim o, ben böyle bir siyah görmedim dediğim, parıldayan bir siyah görmedim dediğim budur. Yani normal gözle nasıl görülür? Saydam değil diyorum. Bakın tekrar altını çiziyorum, vurguluyorum. Ve oradan çıldırıp çıkanlar oldu biliyor musunuz? Bak yine söylemeyeyim diyordum ama melekelerini yitirdi bazı insanlar. Öyle iddialar Var tabii. Bakın melekesini, akli melekelerini, yeterliğini yitirenler oldu evet. Ama canlılar olanlar da olmuş. Bu bir duyum olduğu için ben ona kefaret edemiyorum. Az önce kutsal ahit sandığından bahsettiniz. Bu kutsal ahit sandığı nedir ve sizi oradan çıktığını düşündüren nedir? Hemen şöyle izah edeyim. Kutsal ahit sandığı nedir? Kutsal ahit sandığı Hz. Musa döneminde yapıldığına inanılan 4 tane kolu olan üzerinde bir sandık kutu olduğu ifade edilen bir yapıdır. Özel yapılmıştır. Ama daha sonradan bu arada Hz. Musa'nın emri ile yapıldığı da ifade ediliyor ya da hediye edildiği de söyleniyor. Net bilgi yok. Ancak o dönem içerisinde Hz. Harun'un sanıyorum ki asasının bulunduğu ve aynı zamanda bizim bugün manna diyebildiğimiz ama aslında gerçek isminin man olduğu yiyeceğin bulunduğu da ifade ediliyor. Bu da Hz. Musa Mısır'dan çıkışından sonra yanında bulunan halk aç kaldığında ey Musa biz açız madem öyle sen Rabbine söyle de bizi doyursun deyip de Rabbimizin o halka hediye ettiği yani yoktan var ettiği kün feyekün elbette ki yiyecektir. Başka 10 emiri vardır mesela içerisinde bir takım özel tarihi eşyaların olduğu bir sandıktır. Fakat bu tahta sandık daha sonradan nasıl bir yapıya büründü, nasıl o enerjiye sahip oldu bilmiyoruz. Bakın size bir şey söyleyeyim, sandığın ehemmiyetini buradan anlayın. Sandık Hz. Musa'nın eline geçtikten sonra bir süre mişkanlarda saklanıyor. Nedir mişkan? Mişkan
Aslında bir tapınak. O tapınaklarda saklanıyor ki ve kimseye gösterilmiyor. Kimsenin görmesi istenmiyor, yaklaşmasına izin verilmiyor. Neden? Çünkü orada bir enerji var. O sandıkta bir enerji var. Ve sanırım 2000 cubit olması lazım. Öyle tanımlıyorlar. Halktan yürüyüş esnasında yürünecekse, bir yerden bir yere gidecekse o sandık 2000 cubit önde gidiyor. Yani 800 metre, 900 metre önde gidiyor. Halktan o kadar uzak. Peki iyi de kardeşim, halktan 800 metre önde gidiyor ise sandığı taşıyanlar nasıl taşıyor? Sandığı taşıyanlar dini vesikalara göre özel elbiseler giyiyor. Tıpkı bugün radyasyonlu bir şeye dokunacağımız zaman ona dokunacak kişilerin özel elbise giymesi gibi. Sandıkta bu kadar muazzam ve büyük enerji olduğu ifade ediliyor. Bir detay daha söyleyeyim. Sandıkta dedik ya Hazreti Harun'un asası olduğu ifade ediliyor diye. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya Hazreti Harun'un asası Topkapı Sarayı'nda kocaman boyu var kardeşim nasıl olacak falan diyorlar. Bir tane asa yoktu. Birden fazla asa vardı. Ya da Topkapı Sarayı'ndakinin gerçek asa olduğuna nereden kanaat getireceğiz? Çünkü inanmayan gidip araştırabilir. Bugün Topkapı Sarayı'nda Harun'un asası dedikleri asanın oraya ne zaman ne şekilde geldiğini bilen yok. Birdenbire ortaya çıkmış. Yani gerçek asa olup olmadığı belli değil. Gelelim Kutsal Ahit Sandığı'nın Tarsus'tan çıkmış nasıl olabilir, nasıl olamazına. Şimdi bakın orada gerçekten büyük ve gizemli bir kazı yapıldı. Orada devletimizi ilgilendiren önemli bir kazı yapıldı. O nedenle burada gerçekten de dünya tarihini ilgilendirecek bir şeyler olmalı diye düşünüyoruz. Şimdi ahit sandığı olduğunu düşündüren ne peki? Sadece bir lahit için bu kadar çalışma yapılmazdı. Çünkü Türkiye'nin, bakın başka ülkelere geçtim. Zaten biz zengin bir coğrafyayız tarihi anlamda da. Türkiye'nin pek çok yerinde yapılan kazılarda lahitler de bulundu. Önemli şahısların lahitleri de bulundu. Ama böyle bir ehemmiyette olmadı hiçbiri. Bir gece bir görgü tanığından ben bizzat kendim dinledim. Diyor ki teyzemiz ve onun çocuğu, buraya kamyonlar gelip gidiyordu. Bir şeyler götürülüyordu. Kamyonlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam gözünü seveyim orası diyor küçücük bir koridor. İki evin olduğu yer, kırmızı evin olduğu bahçenin hemen önü küçücük koridor. Kamyon nereden girsin? Bunu bilenler bölgeye gitmeyen, bölgeyi tanımayan, orayı bilmeyenlerin söylediği kelimeler. Neden? Çünkü Tarsus'un kazının yapıldığı yerin arka tarafı benzin istasyonu. Benzin istasyonunun olduğu yerde 2 tane kocaman kapı var. Kamyon da girer, tır da girer. Yani bir şeyi ortaya atarken tam araştırın öyle ortaya atın. Dolayısıyla oraya kamyon girdi çıktı. Bakın bir gün bir kamyon içeriden bir şey çıkartıyor. Akşam saati. Oradaki bir görgü tanığı anlatıyor. Onu dinliyoruz. Diyor ki hocam üstü açık bir kamyonla büyük bir cam kare biçiminde bir şey çıkardılar. Üzeri koyu renkteydi. Böyle kadifeye benzeyen bir rengi vardı. Ve bir kısmı arka tarafta bir kısmı da açıktaydı. Biz parladığını gördük. Ne parlar abi gece vakti ışık vurduğunda? Cam parlar. Yansıtıcı bir şeyler parlar. Şeffaftı diyor. Ne şeffaf olabilir? Cam olabilir. Dolayısıyla bir kamyonun içinde üzeri örtülü, koyu renkte örtülü, cam olan içinde bir şeyler çıkarıldı orada. Peki ne olabilir ki camın içine konmuş olabilir? Az önce ne dedim? Kutsal Ahit Sandığı'nda enerji olduğu için insanlar yaklaştırılmıyordu. Ben de diyorum ki belki bir ihtimal acaba o kamyonun arkasında ahit sandığı vardı da ciddi bir enerji akımı olması sebebiyle bir cam makinenin arkasına mı koydular, onu mu çıkardılar? Hani bankaların grup arabaları vardır. Minibüsvari, biraz daha büyük, çelik korumalı. Bunda ekstra korumalı ve sadece o beyaz bir şey kurulmuştu. Çadıra kadar dayanan insanların girip çıktığı bir şeyler taşıyarak çıkarıldı. Oradan çıkan materyaller, bakın uzaylı giysisi diye tabir edilen radyoaktiviteye dayanıklı giysilerle çıkarıldı. Orada neden sürekli Kur'an-ı Kerim okunuyordu? Neden sürekli adak babında kan akıtılıyordu? Koyunlar kurban ediliyordu. Neden? Sadece işçiye yemek yedirmek için mi? Her gün aynı yemeği yedi işçiler. Hiç ilgisi yok. Bunu bize düşündüren başka şeyler de var. Kazı bitti. Kazı bittikten sonra Ayasofya açıldı. Ve Ayasofya'nın o sürecinde, açılmadan önceki süreçte de olabilir. İstanbul'un fethi kutlamalarında Ayasofya'nın tepesinde biz 7 cihana Kutsal Ahit Sandığı'nı gösterdik. Bakın bazı şeyler sembolizm ile gösterilir, konuşulur. Türk Devleti de bunu son zamanlarda çok iyi yapıyor. Ayasofya'nın hemen üzerinde biz Kutsal Ahit Sandığı'nın gösterisini izledik. Bu bizde demektir. Ben öyle yorumluyorum. Başka bir detay daha söyleyeyim. Tarsus kazısı bittikten hemen sonra Müzeler Müdürlüğü açıklama yapmak zorundaydı resmi olarak. Dedi ki birkaç tane çanak, birkaç tane çömlek bulundu, başka bir şey bulunmadı. Bu da bir sembolik dildi. Yani öyle büyük bir kazıdan bunlar çıkmış olabilir mi? Kurban olayım ya. Bu da sembolik bir dildi. Ve o dönem kazının son dönemleri ve tam bitmesine yakın dönemde bir konu alevlendi. Ve o konuda dendi ki aslında Tarsus kazısına Vatikan da dahil oldu.
Vatikan bugüne kadar pek çok konuda işte Vatikan şunu yapıyor, Vatikan bunu yapıyor, işte Nuh Aleyhisselam'ın gemisini arıyorlar Türkiye'de gibi pek çok spekülasyon da yapıldı. Hepsine duyarsız kaldı Vatikan. Ama ne hikmetse Tarsus kazısı konusunda çıktı Vatikan açıklama yaptı. Dedi ki vallahi bizim bir dahlimiz yok. Biz karışmıyoruz kardeşim. Resmi açıklamaları var. Bizim bir dahlimiz yok dediler. Yani bu kadar mühim bir konuyu ehemmiyet verip açıklama yapmak zorunda kaldılar. Yani kısaca ben Tarsus kazısında net olarak söylüyorum bunu. Tarsus kazısında kutsal ahit sandığının bulunmuş olabileceğini düşünüyorum. Lahitin bulunması, lahitten sonra oraya ciddi teknolojik cihazların götürülmesi, bu cihazlarla ölçümler yapılması ve o devasa lahitin üzerindeki boynuz figürleri, Yahudilerle olan bağlantısının araştırılması, Vatikan'ın ve İsrail'in bundan haberdar olması, eli açık bizi bekliyor, ne çıkacak diye bekliyor olması ve sonra o kamyonun üzerinde bir camekanın içinde bir şeylerin bir yerlere götürülmüş olması bana şunu düşündürüyor. Biz orada Türk devleti olarak kutsal ahit sandığını bulduk. Barnabas İncil'i de bizdeydi ve Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı olan savaşlarda kullandığı ukap bizdeydi ve birçok emaneti biz kendimizde toplamış olduk. Bu aslında bana göre Allah'ın bir lütfu. O büyük şaha kalkış, ümmetin diriliş döneminde rivayetlerde anlatılan bütün o eserler bizde. Barnabas İncil'i bizde. Hz. Muhammed'in gelişini haber veren. Hz. Davud'un kılıcı bizde. Üzerinde şifreler olan. Ukap bizde. Ve şimdi de Tabut-u Sekine, kutsal ahit sandığı bizde. Ben öyle umuyorum ki bunların hiçbiri rastlantı değil. Rabbimin elbette ki bir planı var. Biz plan kurulanların en hayırlısıyız diye ifade ediyor. Tarsus konusu da bence çok yakın zamanda tekrar çalışma yapılır mı bilmiyorum ama Türkiye'nin vizyonunu da değiştirecek tarihi öneme sahip bize edinimler kazandırdı diye düşünüyorum. Tarsus kazısı geçmiş medeniyetlerin gizli ritüellerine ve inanç sistemlerine ışık tutuyor mu? Şimdi konuşmanın başlarında orada odalar bulunduğunu ifade etmiştim. Bu oda ne demek? Bu oda aslında iki türlü kapıya çıkıyor. Birincisi kral mezarlarında eğer orası tümülüsse oda ve odacıklar yapılır. Kral ve kralın hazineleri saklanır. Ama ve lakin Tarsus bir tümülüs değildir. Tümülüs toprağın üzerine bina edilen üçgen yapılar. Ama burada öyle bir durum yok. Direkt toprağın altına gömülmüş bir kabirden bahsediyoruz. Dolayısıyla orası yer altındaki bir yerleşim yeri olma ihtimali var. Ve bazı kadim medeniyetlerde bazı ritüeller yapılıyor. Doğu ve Batı'nın karışımının bulunduğu iki müstesna şehirden biri. Biri İskenderiye, biri Tarsus. Şimdi hal böyle olunca medeniyetlerin tamamının ortak geçiş yolu da Tarsus. Tarih boyunca 10 bin yıllık kadim kentin tarihi Doğu, Batı uygarlıklarının hepsinin yol ayrımı, geçiş yolu. Tarsus dedik ya 2012'de başlandı defineciler grubuyla 2016 yılında devlet el koydu ve sonrasında devamında da 5-6 yıl devam etti ya da işte 3-4 yıl devam etti. Burada elde edilen o kazılan bölgede ritüeller yapıldığı biliniyor. Çünkü orada bir yapı var. Bu yapının içinde az önce ifade ettiğim gibi başka medeniyetler kendi tapındıkları ne ise ya da kendi örf, adet, gelenek, ananeleri ne ise onunla ilgili ritüeller yaparlar. Yapıyorlardı. Bugün mesela yine arada kardeşimiz bahsetmişti. Göbekli Tepe'de dahi Göbekli Tepe ilk bulunduğunda Avrupa'dan birileri gelip ritüel yaptı orada. Günümüzde dahi devam eden bir husus. Ritüel yapma hususu. Dolayısıyla Tarsus da tarihi açısından önemli bir yere sahip. Bu bölgede de geçmiş dönemde ritüel yapmış olabilirler. Neden olabilirler? Çünkü yerin altında çıkan eşyaların içinde onların ritüel yapmasına vesile olacak eşyalar da vardı. O nedenle ritüel konusu birçok medeniyette var. O bölgeyi inşa edenlerin arasında da olması muhtemeldir. Tarsus kazısı arkeologları ve tarihçileri neden bu kadar heyecanlandırıyor? Yani bir mümini ezan ne kadar heyecanlandırıyorsa, bir cenaze toprağı ne kadar heyecanlandırıyorsa ya da bir acıkanı yemek ne kadar heyecanlandırıyorsa o kadar heyecanlandırıyor. Çünkü orada tarihi bir konu var ve bu tarihi konu sadece aşağıda bulunan arkeolojik anlamda bir buluntu değil. Aynı zamanda dinler tarihini ilgilendiren ve aynı zamanda içinde gizem barındıran bir konu. Bu nedenle de o bölgedeki herhangi bir buluntu arkeolog arkadaşları çok fazla heyecanlandırıyor. Çünkü orada bulacakları bir emare dahi hem kendi isimlerinin hem de dünya tarihinin büyük bir aynası olacaktır. Bu yüzden heyecanlandırması gayet normal diye düşünüyorum. Çünkü ben oraya gittim, o bahsettiğim tünele de girdim. Bir araştırmacıyım ben, benim bile çok ciddi şekilde heyecanlandırdı o bölge. Hakikaten enerjisi çok farklı bir bölge. Oraya giden arkadaşlar bunu gerçekten bilirler. O bahçede dolaşmak bile sizi bambaşka yerlere götürüyor. Hani bırakın benim gibi tünele girmeyi, o bahçenin üzerinde dolaşmak bile çok başka sizi algılara sürüklüyor. Mesela kırmızı ev deniyor orada. O kırmızı evin içinde hiç kazı yapılmamıştır. Ben o kırmızı evin merdivenlerin altındaki tünele girdim. Gerçi artık tüneli de kalmamış ama asıl mesele bahçeydi. Bahçeyi kazdılar. Devletin kazısından bahsediyorum. Bahçeyi kazdılar. Bahçeyi kazıp da hani
ya işte tünelden ulaşmak yerine direkt üstten girelim diye düşündüler. Sonra lahiti şurada buldular. Kırmızı evin arka tarafı penceresi var. Orada da ben çekim yapmıştım. O pencerenin hemen altı lahitin olduğu yer. Direkt oradan lahitin üstüne giriş yaptılar, kazı yaptılar. Mesela o bölgede olmak bile, bilmiyorum oranın enerjisinden mi, ambiyansından mı, yoksa biz mi kendimizi kurgulayıp gidiyoruz, ama bu sadece bana olmuyor. O bölgeye kim giderse o bölgenin enerjisinden etkileniyor. Dolayısıyla oranın enerjisi çok farklı. Oranın işte ortamı çok farklı. Hele hele uğraştığınız şey bütün dünya tarihini ilgilendirecek bir şey ise insanın kendi oradaki haleti ruhiyesi dahi değişiyor. Bu da oradaki kazının önemini bir nebze daha artırıyor. İnşallah umut ediyorum ki devletimiz orada tekrar kazı yapar da Donuktaş Tapınağı var. Bahsetmiştim yakınında. Donuktaş Tapınağı'na kadar ulaşırız. Donuktaş Tapınağı'nın önünde 2 tane lahit var. Defineciler kazamazlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam söyleme, defineciler gider. Gidemezler çünkü üzerinden yol geçiyor. Donuktaş Tapınağı'nın tarihiyle de alakalı bu lahitler. Şu an toprak altında, kimse yerini bilmiyor. Herkes üstüne basıp geçiyor oradan. Ama ben bir şeyler biliyorum ki söylüyorum. Orada 2 tane lahit var. İnşallah Donuktaş Tapınağı'nda bir gün keşfederiz de çok başka şeyler de elde ederiz diye umut ediyoruz. Tarsus kazısında bulunan aletin Adolf Hitler ile bağlantısı nedir? Adolf Hitler bir kere Tarsus'u nereden bulmuş? Bulduysa helal olsun, kutluyorum sevgili Adolf'u. Şöyle ifade edeyim. İddia şu: 1938'de Adolf Hitler'in SS subayları annesinin kabrinin olduğu köye giderler. Köyde bir çalışma yaparlar. Çalışma yaptıktan sonra Adolf Hitler'in elindeki bir rezonans cihazıyla köye elektromanyetik ses dalgası gönderirler ve herkesin zihninin, bilincinin kaybolmasına sebep olurlar. Yani bir nevi insanları aptal ederler. Sonra derler ki hadi çıkın bakalım buradan. Çünkü öbür türlü görecekler, sorgulayacaklar, araştıracaklar. Kimse bunu yapmasın diye önce insanları aptal ederler. Sonra köylüyü çıkartırlar. Sonra Adolf Hitler'in annesinin kabrinin yakınlarına Hitler bir cihaz gömdürür. Neden annesinin kabrinin yakını? Çünkü bulunması kolay olsun, orayı biliyor vesaire diye. Bu cihazı gömdürür. Gömdürdükten sonra köyü iddiaya göre yerle bir ederler. O insanları başka yere naklederler falan. Sonra aradan yıllar geçer. Savaş biter. Bir iddia da savaş bitmeden önce bu cihazın yeri öğrenilir birileri tarafından. Öğrenenler de Amerikan İstihbarat Servisidir. Ve operasyon düzenlemeye çalışır. Hitler'in SS subayları bunları püskürtür. Tabii Hitler o dönem düşmüş müdür yoksa hala görevde midir bilmiyoruz. Sonra Hitler'in kurmaylarından bir tanesi olan Goebbels bunu haber alır ve bir teklifte bulunur. Bu arada Goebbels Türkiye'ye de gelmiş bir adamdır. Burayı da bildiği için Sayın Goebbels Hitler'e der ki bak bu cihazı biz Türkiye'ye götürelim. Türkiye'de nereye götüreceğiz? Ley hattına, yani enerji merkezine götürmeliyiz. Kudüs'e götüremeyiz. Kabe'ye götüremeyiz. Götürsek de gömemeyiz. Sadece İstanbul ve Tarsus kalıyor. Yani Mersin kalıyor. Ne yapalım? İstanbul'a gömemeyiz. Nasıl yapacağız? O zaman oraya götürelim. Bunu alırlar, cihazı Tarsus'a götürürler. Neden ley hattında olmalı? Çünkü cihaz ancak enerji merkezinin üzerinde olursa çalışır. Alırlar ve Tarsus'a götürürler. Tarsus'ta şu an kazının yapıldığı o meşhur yere gömerler. Amaçları da şudur: Hitler bir gün bir şeyler olur da işler kötüye giderse, kaçarsa Aldebaran gezegenine gidecek bir solucan deliği açar bu cihazla. Bu cihaz Aldebaran gezegenine geçiş yolunu açan bir solucan deliğidir. Yani ışınlanma aracıdır bir nevi. Hatta bir rivayete göre Hitler'in işte adamlarından bazıları Tibet rahipleriyle beraber ışınlanmanın yolunu bulmuştur. Aldebaran gezegeninden gelmişlerdir falan. Bu başka hikaye. İşte bu ışınlanma aracını Tarsus'a gömerler. Hitler kaçacağı zaman cihaz çalıştırılır, boyut kapısı açılır ve Hitler oradan geçerek Aldebaran gezegenine gitmek ister. Bir diğer hikaye de Oyuk Dünya'ya gitmek ister. Tarsus'ta rivayete göre bu cihaz bulunmuştur. Hatta yine başka bir iddia var. Sorunlarınız arasında var mı bilmiyorum. Oraya 15 tane arkeolog girmiştir. Cihazı yanlışlıkla çalıştırmışlardır ve o boyut kapısı açılmıştır. Boyut kapısından geçmişlerdir ve kaybolmuşlar, geri gelmemişlerdir. Toparlayayım. Bana göre bu doğru olmayan, aslı astarı olmayan bir hikayedir. Ben böyle bir şey olduğuna, derin bula bula Tarsus'u bulup burada ley hattı var diye bir cihaz gömdüğüne, orada o cihazın çalıştırıldığına ve 15 tane arkeologun kaybolduğuna inanmıyorum. Bana mantıklı ve doğru gelmiyor. Ama hikaye budur. Hitler'in 1938'de başlayan cihaz macerası Tarsus'ta son bulmuştur ve kazıyla da sözde bu cihaz ortaya çıkarılmıştır. Hatta yine videonun içinde söyledim, bir camakenin içinde bir cihaz taşıdı diye. Bazı iddia sahipleri de işte görgü şahidi çok, çünkü o benim söylediğim camakeni. Oradan yola çıkarak diyorlar ki onun içinde aslında bu cihaz vardı. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Ama hikayeyi sordunuz diye anlatmış olayım dedim. Kaza alanına herkes girebilir mi? Herkes giremez. Sadece Tarsus için değil, devletin gözetiminde yapılan bir yere herkes zaten giremez. Çünkü bunlar özel kazıdır. Şimdi burada illa birileri giremiyor diye oraya bir gizem yüklemeye, atfetmeye de gerek yok. Çünkü siz bilinçsiz bir şekilde oraya girdiğinizde bir tane yapıya zarar verebilirsiniz, bir tane işareti silebilirsiniz, bir tane arkeolojik bir bulguyu kırabilirsiniz. Bu yüzden özel zaten bu kazılar.
O yüzden herkesin girmesine izin verilmez. Sadece Tarsus'ta değil, hiçbir yerde izin verilmez. Kaza alanından çıkan hafriyat kamyonlarından birisi neden Ankara'ya gitti? Zaten orada ayrım yapılıyordu. Ayrım yapıldığında dökülecek olanlar işte o bölgede bir yere dökülüyordu. Taşınacak olanlar da ayrı kamyona, kapalı kamyonlara ya da konteyner kamyonlara yüklenip zaten gidiyordu. O yüzden bu arada kamyonla da elbette ki araçlarla da bir şeyler çıkarıldı. Bunu sadece ben değil, birçok görgü şahidi söylüyor. O yüzden kimse kalkıp da bize ya oradan 3 tane çanak çıktı falan demesin. Tonlarca toprak çıktı. Dökülmesi gereken yer her belediyenin bellidir bu tür durumlarda. Nerede? Özel bir yere götürüldü. Neden? Sadece elekten geçirmek için mi yoksa üzerindeki enerjiden dolayı halk sağlığına verebileceği zarardan dolayı mı? Koridordaki 2 tane zenci heykel ne anlama geliyor? Koridordaki 2 tane zenci heykel hiçbir anlama gelmiyor çünkü orada öyle bir heykel yok. İnşallah bir gün devletimizin elindeki bu resmi tutanaklar açıklarlar da böyle bir şey olmadığını anlarız. Bak şöyle bir şey var. O bölgede yaşayan halklar var. Hangi halklar olduğu, tarihimizde hangi halklar olduğu birazcık tarih bilen araçtan bunları görür zaten. Yahu bu halkların hiçbirine zenci heykel yok ki. O zenci heykel ne alaka? Ne alaka yani? Ya da niye zenci heykel olsun? Ve heykeller mermerden yapılabilir, altından yapılabilir, bronzdan yapılabilir. Zenci, nasıl zenci yapmışlar? Altını siyah mı boyamışlar mesela? Ya da mermeri siyah mı boyamışlar? Yani inanın çok garip iddialar. Bu da en az şu orada UFO var denilen iddia kadar garip bir iddia. Zenci heykel falan olduğunu ben düşünmüyorum. Ben birkaç tane kaydı, birkaç tane görüntüyü görmüş bir kardeşiniz olarak gönül rahatlığıyla gördüklerimle amel edebilirim. Dolayısıyla da orada bir zenci heykel olmadığına eminim diyebilirim. Çünkü sadece görmekle kalmadım, görenlere de dinledim. Zenci heykel nedir ya? Bak küçük heykelcikler var deseler inanırım. Yani som altın vardı deseler ona bile inanırım. Zenci heykel ne ya? Ve şöyle bir şey istirham edeyim izleyenlerden, yorum yapacak kardeşlerimizden. Lütfen şöyle biraz girin. Türkiye'de çıkarılan defineler yazın. Çıkan definelerin içlerine bakın. Bir tane zenci heykel görecek misiniz? Yunanlıların o yükselterek anlattıkları mitolojik varlıklarda bile çok garip varlıklar görürsünüz. Ama zenci heykel görmezsiniz. O yüzden orada zenci heykel falan olabileceği ihtimali bana göre yok. Ben olduğunu düşünmüyorum. Tünelde bulunan altın at ne anlama geliyor? Altın at da doğru değil. Fakat şöyle bir detay söyleyeyim. Birincisi tünelde at olmaz. Ya da tünelde değerli eşya olmaz. Değerli eşyalar tüneller geçit yeridir. Değerli eşyalar odalarda olur. Bak sahte bir bilgi olduğunu buradan anlıyoruz zaten. At değil ama o eşyaların arasında o birçok eşya vardı çünkü orada bulunanlar arasında. Orada bulunanların arasında kanatlı bir at figürü olduğu ama küçük bir biblo halinde kanatlı bir at figürü olduğunu duymuştum. Fakat kayıtlarda görmedim. Sadece söylentiler arasında vardı. Bunu da atlamayayım. Yiğidi öldür hakkını yeme derler ya. Bir kanatlı bir at figürü olduğu. Hatta bir ara sözü çıktı. Bunu da bir muhteber bir abimizden duyduk. Unicorn atı yani boynuzlu bir at olduğu ifade edildi ama hayır o kanatlı bir at olduğu ifade ediliyordu. Altın bir at olduğunu duymadım. Koridorda da at olmaz. Koridorda malzeme olmaz. Koridorda altın define olmaz. Onlar özel bir olaya, özel bir sandığa, özel kapalı bir yere toplanır orada bırakılır. Yani şunları söyleyenler bir define tarihini araştırsalar zaten böyle saçma bir bilgi olmayacağını bilirler diye düşünüyorum ya. Kazı bittiği zaman neden demir karışımlı bir beton döküldü? Hayır böyle bir şey yok ya. Gidip bizzat bugün de görebilirsiniz. Demir karışımlı bir beton olsa bugün dahi görülebilir diye düşünüyorum. Bu da doğru bir bilgi değil. Devlet orada işi bittikten sonra yani çok farklı üst boyutta bir şey olmalı ki demir karışımlı beton döksün. Niye demir? Yani Hazreti Zülkarneyn'in yerine Yecüc Mecüc'ü mü kapattık biz abi? Niye demirden bir şeyler dökelim? Bu da doğru bilgi değil diye düşünüyorum. Ama bunda net konuşmuyorum. Ben oraya demir bir beton dökülmediğini düşünüyorum. Dökülmüş olabilir mi? Olabilir. Görmedik gözümüzle. Ancak edindiğimiz bilgi, dinlediğimiz insanların hiçbirinden böyle bir bilgi duymadık. Ben o yüzden doğru bir bilgi olduğunu düşünmüyorum. Vatikan neden Tarsus'tan korkuyor? Korkması gayet normal çünkü Tarsus'ta gerek o bulunan lahit, gerekse eğer tabutu sekine yani kutsal lahit sandığı çıktıysa gerçekten de dinler tarihi için çok önemli köklü değişiklikler olabilir. Çünkü Barnabas İncil'i de ifade ettiğim gibi videonun içinde bizde. O nedenle bu edinimlerimiz dünya tarihini değiştirecek niteliktedir. Vatikan da bu yüzden temkinli ve korkuyla yaklaşıyor olabilir. Tarsus kazısı ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? Aslında birden fazla var ama size çok ilginç olan başka bir şey anlatayım. Bir tane hanımefendi ulaştı bana Instagram üzerinden. Ben oraya gittim, işte röportajlar verdim, tünele falan girdim dedik ya. Görmüş, dinlemiş. Dedi ki ya Kürşat hocam anlattıklarınız akla mantığa uygun geldi. Hani uçmadan kaçmadan anlattın. Ben de bu yüzden beni dinleyebileceğinizi düşündüm. Fakat benim de anlatacaklarım biraz uçuk. Beni yadırgamazsanız size anlatmak istiyorum. Tabii.
Olur. Bu hanımefendi Türkiye'de halen aktif olarak çalışan bir bayan. Kendisi bilindik bir isim yani. İfade ettiği şu. Diyor ki ben Tarsus kazısı yapılırken de şunları gördüm, bunları gördüm. Söylediği şeylerden ilginç olan bir tanesini söyleyeyim sana. Ermeni kadından bahsediyorum ya ben hep. Bir gün ortaya çıkacaktır Ermeni kadın meselesi. Ermeni kadının Beyaz Evi buldurduğunda ilk kazı yapılan yer Beyaz Ev. İlk kazdırdığı yer Beyaz Ev'in büyük odası. Ve orada ben o bölgeye gittim, araştırma yaptım. O bölgede çalışma yapan, o bölgeyi bilen ve yerin sahibini de tanıyorum. O yerin sahibi de biliyor bunları. Bu hanımefendi diyor ki siz diyor Ermeni kadından bahsediyorsunuz. Evet, o Ermeni kadının ismi bu. Şimdi ben ismini bilmiyorum kadının. Ama biri çıkıyor diyor ki Ermeni kadının ismi bu. Ne olabilir? Sallamış da olabilir. Dolayısıyla ben de bu açıdan baktım. Dedim ki nereden biliyorsunuz? Yani size nasıl inanabilirim? Dedi ki sizin bağlantılarınız var. O Ermeni kadın Beyaz Ev'e geldiğinde o Beyaz Ev'in kazdıkları ilk yerde, bakın burası mühim, ilk yerde ilk toprağa ulaşıp da toprağı kazmaya başladıklarında neredeyse işte 2-3 avuç yemyeşil toprak, yani böyle mücevher yeşil olur ya, öyle toprak buldular. İstiyorsanız dedi teyit edin. Sonra ben de biraz araştırma yaptım. Hakikaten de böyle bir bilgi var. İlk yeşil bir toprak bulunmuş. Bu toprak analizlere gitmiş. Laboratuvar kayıtları var. Doğru söylüyor olabilir. Ama bir detay daha var. Belki de birileri beni kontrol ediyor. Bu da olabilir. Biraz daha konuştuk hanımefendiyle. Hanımefendinin iddiası şu. Diyor ki bana birileri geliyor. Metafizik olarak birileri geliyor. Bu gelen kişiler bana diyor ki orada lahit var. Lahitte bulunan kişi Yahudilik tarihi açısından çok önemli bir kişi ve Türkiye tekrar oraya çalışma yapıp oradaki lahiti çıkaracak ve bunu duyuracak. Ancak hani sen bu konuları araştırıyorsun. Devlete ulaşmalıyız beraber. Hani onunla ben ulaşacağım. Devlete ulaşmalıyız beraber. O cesetten, kabrin içinde bulunan cesetten örnek alıp onu, insan klonlaması artık var biliyoruz, DNA'larından o kişiyi yeniden klonlayacaklar. Bunun önüne geçmeliyiz. Çünkü bu bizim felaketimiz olacak. Peki siz kimsiniz? Siz bunları nereden biliyorsunuz? İşte bana gelen bu varlık, bu cesetin üzerinden böyle bir plan yapıldığı ve bu cesetin de çıkarıldığında örnekler alınacağını ifade ediyor. Bu da doğru bir bilgi biliyor musunuz? Nasıl doğru bir bilgi? Kazı yapıldığı dönemde çok ciddi şekilde devletsel anlamda bizimkilere baskı yaptılar. Bizden de bir ekip gönderelim. Bizden de bir ekip gelsin. Onlar da bir baksın diye Türk devleti izin vermedi. İzin verilmedi. Ve biraz araştırdığımda hakikaten de özellikle de bizi çok sevmeyen Almanların bu konuda çok tasarrufu oldu. Arkeolog göndermek istediler. Onların arkeologları da ajandır. Arkeolog göndermek istediler, orada bulunmak istediler. Türk devleti hiçbirine izin vermedi. İlginç olarak anlatılanlardan, başıma gelenlerden bir tanesi bu konuydu. Ve bu hanımefendi ısrarla hala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki oradaki lahit çıkarılacak ve ondan birileri örnekler alacak. Türk devleti buna izin vermemelidir. Ve o lahit çıkarıldığında işte Yahudilik tarihi açısından önemli bir kişinin mezarı olacak. Bu ortaya çıktığında da Türkiye işte çok daha fazla her anlamda, gerek politik gerek dini anlamda çok daha farklı yerlere gidecek diye iddiada bulunuyor. Bekleyip göreceğiz. Bakalım öyle olacak mı? Bugünlerde Tarsus kazısı gibi Bolu'da da bir kazı yapılıyormuş. Duyduğumuz, edindiğimiz bilgiye göre. Onun da bu Tarsus kazısı gibi bir gizemi var mı? Devlet tarafından mı yönetiliyor? Bilginiz var mı? Şimdi birincisi evet devlet tarafından kontrol edilen ve kameralarla izlenen, jandarmaların kontrol ettiği, istihbarattan da bazı abilerin, birkaç tane abilerin olduğu bir kazı yapılıyor. Bolu Mudurnu ilçesinde bir köyde yapılıyor. Bu köy Mudurnu ilçesine 22 kilometre kadar uzaklıktaki bir köy. Hemen önünden bir yol geçiyor. 1990-91 yıllarında orada bir çalışma yapıldı. Yol çalışması yapıldı. Tabii bu devletin hizmetidir. Yol çalışması yapılırken orada yine lahit bulundu. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane lahitti. Bunlar normal lahitti ama. Çok büyük bir önemi olmayan ya da lahitlerdi. Lahitlerin içinde bir tanesinin içinde yine bazı altınlar, eşyalar, kullanım eşyaları, yüzük, kolyeler vesaire çıktı. Bakın bu bilgileri ilk defa bu kanalda veriyoruz. Onu da söylemiş olalım. Başka yerde duyamazlar. 90 yılındaki yol çalışmasında çıkan 3 tane lahitin araştırması yapıldı daha önce ve bir sonuca ulaşılmadı. Yani o bölge tarandı, bir sonuca ulaşılmadı. Peki şimdi ne oldu? Bölge araştırıldı. Fakat bugün kazdıkları ev özel mülk. Özel mülke girilmedi. Yani özel mülke girip çıkın bir evinizin altını araştıracağız denmedi. Fakat daha sonra o bugün kazdıkları evin ahırında eski sanırım 2 tane yazıt olduğu tespit edildi. Ya da bir tane de olabilir. Ama bu yazıt hani böyle özellikle alınmış oraya koyulmuş bir şey değil. Zaman içinde o köylü ya da o evin sahipleri bulmuş bir yerlerden oraya koymuş. Önemini yitirmiş diye düşünülen bir yazıt. Tabii bu bilgi bir zaman sonra devlet yetkililerine ulaşıyor. Bu yazıtın daha önce de lahit bulunduğu için bağlantılı olabileceği düşünülüyor ve sonra yazıt alınıyor. İşte uzman kişiler yazıtı inceleyince yazıtta burada yani yerin altında bir mezarlar silsilesi, mezar değil,
mezarlar silsilesi olduğu ve o kralın ailesinin kabirlerinin olduğu ve kralın hazinesinin, dikkat, hazinesinin orada olduğu bilgisine ulaşılıyor. Ve sonra devletimiz oraya el koyuyor. Çünkü devletimiz buraya el koymasa defineciler gidecek o hazineyi çıkarmak için elinden geleni yapacak. Burası Mudurnu'daki bu kazı Tarsus kazısı gibi gizemli bir kazı ya da içinden böyle gizemli bir şeylerin çıkabileceği bir kazı değil. Bu geçmiş dönemde yaşamış bir kralın hazinesinin çıkarılması için yapılan bir çalışma. Tabii ki devletimiz yapsın. Devletimizin güçlü olması için oradaki hazine yer altında duracağına devletimiz kullansın. Bana göre, tekrar ifade ediyorum çünkü bununla ilgili çok şey duyacağız yakında. İşte UFO inmiş de bilmem. Onları da duyacağız. Boyut kapılarını da duyacağız belki, bilmiyorum. Böyle bir şey yok kardeşim. Orası 90 yılından sonra 3 tane rehitin bulunmasından sonra hemen yanından, önünden bir yol geçiyor o evin. Daha sonra bir yazıt. Yazıtın hikayesi okunduğunda yerin altında da kral ve eşrafının kabirleri ve kralın hazinesinin olduğu bilgisi üzerine yapılan bir kazı çalışmasıdır. Hayalhanem ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki hayalhanem Mersin'den başlamış. Daha sonra başka şehirlerde İstanbul'una devam eden, sohbetlerine devam eden, insanları İslam'a yakınlaştırmaya çalışan bir yapı. Ne yapıyorlar peki bu arkadaşlar? Allah Resulü'nün yaptığını yapıyorlar. Emri maruf yapıyorlar. Ben de diyorum ki kardeşim bu devir Allah Resulü'nün iman elde tutulan kor ateş dediği dönem. Bu devir deccaliyet dönemi. Eğer burası da Müslüman bir ülke ise hayalhanem gibi tek derdi insanları İslam'a yaklaştırmak ve İslam'ın ışığıyla nurlandırmak olan kim varsa buna hayalhanemde dahil. Bunlar, bu arkadaşlar daha büyük yerlerde, daha büyük kitlelere hizmet etsinler. Çünkü bu devirde kardeşim biz birer karıncayız ve emin ol İbrahim yanıyor. Gerçekten yanıyor. Ve yanarken çoğumuz izliyoruz. Biz farkında değiliz. İbrahim ateşte şu an yanıyor. Biz sadece karınca olabilelim. Bize sizi de eleştiriyorlar. Çok görüyorum, duyuyorum. Bizi de eleştiriyorlar. Ve eleştirirken de yererek eleştiriyorlar. Ama hani diyor ya onlar kınayanın kınamasından korkmaz diye biz korkmadan safımızı bilelim. Biz karıncayız kardeşim. Ateş yakıyorsa İbrahim Aleyhisselam'ı biz su taşıyoruz. Su taşımaya devam edeceğiz. Hayalhanemde su taşıyanlardan biri. İnşallah onlar da kendi mücadelesinde muvaffak olurlar. Hepimizin derdi Rabbimizi razı etmek. Derdimiz, mecalimiz, halimiz, pürmelalemiz bu. Umarız muvaffak oluruz. İzleyenlerden bir ricam var. Birincisi bizim de YouTube kanallarımız var. Bizleri takip edebilirler. İkincisi çok önemli bir şey istiyorum. Ben Kürşat Berkkan olarak araştırmacı yazarım ve 28 tane kitabım var yazılmış olan. Biz de kendimizce mücadele ediyoruz. Bizlerin yakıtı dua. Bu kardeşlerine dua etsinler inşallah. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Sizden de. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.